Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur afyon bükmesi tarifiyle geldim. Sizleri bükmenin çıtırtısıyla baş başa bırakıyorum. Gerçekten çıtır çıtır, kat kat ve tel tel oldu. Orijinal tariftir. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifim için yoğurma kabına 6 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı elma sirkesi, isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başladım. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde verin. Ben toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanın. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 yemek kaşığı kadar unu bu şekilde azar azar serperek hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurum masada özlü bir hal alıncaya kadar videoda görüldüğü gibi yırta yırta yoğuruyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar güzelce yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra her bir parçayı beze haline getirip yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendirirken streçi hamur kabının üst tarafına değil de hamura temas edecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde hamur çok daha güzel bir şekilde kendini salacaktır. Üzerine bir tane mutfak havlusu örttüm. Yarım saat kadar beklettim. Hemen hızlı bir şekilde diğer malzemelerimi de hazırlamaya geçtim. 4-5 adet küçük boy patatesi haşladıktan sonra güzelce ezdim. 1 adet soğanı 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağında güzelce kavurdum. Küçük küçük doğramaya dikkat edin. 1 çay kaşığı kadar tuzu ekledim. Bir yandan karıştırırken bir yandan da eziyorum. Güzelce ezmeye dikkat edin. İçerisinde parçalar kalmasın. Güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum.
Bir yandan haşhaşımı sürülebilir kıvama getirmek için içerisine sıvı yağ ekliyorum. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. İsterseniz yine hamura yağı sürdükten sonra haşhaşı bu şekilde koyu kıvamlı da sürebilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. Sıvı yağını azar azar vererek sürülebilir kıvama getiriyorum. Yarım bardaktan biraz daha fazla sıvı yağ kullandım. 250 gram haşhaşa. Haşhaşın da kıvamını açtım. Onu da kenara aldım. Dinlenen hamurlarımdan bir tanesini alıyorum. Hamurun pürüzsüzlüğüne bakar mısınız? Gerçekten mükemmel görünüyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız bu sonucu elde edebilirsiniz. Hamuru yuvarlak bir forma getirdim. Hamurumu azar azar un serperek açıyorum. İlk etapta merdane ile açacağım. Daha sonra oklava ile devam edeceğim. İsterseniz tamamen merdane de kullanabilirsiniz. İncecik bir hamur açmanıza gerek yok. Hamurumu merdane yardımıyla yeteri kadar büyüttüm. Oklava yardımı ile açmaya devam ediyorum. Hamuru çok incecik açmayın, sonra katlama aşamasında yırtılmasın. Hamuru mantı hamuru kalınlığında açabilirsiniz. Üzerine haşhaşı sürdükten sonra tekrar elimle inceltmeye çalışacağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Haşhaşı sürdükten sonra elimin üzerinde biraz büyütüyorum. Elimin ayarını çok fazla tutturamadım. Birkaç yerden yırtıverdim. Tekrardan yapıştırıyorum hemen. Yırtılırsa da sorun değil. Zaten orta kata gidecek. Hamuru bu şekilde katladım. Daha sonra tekrardan haşhaş sürüyorum. Haşhaşı sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Haşhaşı göz kararı ikiye bölerek pay edebilirsiniz. Diğer hamuru da hızlı bir şekilde açtım. Videonun çok fazla uzun olmaması için inanın bana çok hızlandırıyorum. Bazı yerlerinde çok fazla kesiyorum. Ama yine de ister istemez bazı tarifler uzun oluyor. Haşhaşını sürüyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra hazırladığım, katladığım hamuru ortasına koyuyorum. Katladığım hamuru ortasına koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum kenarlardan. Katladıktan sonra kalan haşhaşı da üzerine sürüyorum. Bütün haşhaşı kullanmış oldum. Katlama işlemini tamamladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan hamur kartı ile parçalara ayırıyorum. Ben parçalar ayırırken bir parçam fazla geldi arkadaşlar. Ona göre dikkatli bir şekilde parçalayın.
Ortadaki parçaları ben 3'e böldüm. Kenardakileri de 2'ye böldüm. Bir tanesini daha 2'ye bölerseniz tepsiye tam denk gelecektir. Hemen hızlı bir şekilde açıyorum. Hiç dinlendirme yapmanıza gerek yok. Zaten hamur kendini çok güzel bir şekilde salmış. Haşhaşınla etkisiyle zaten kendi açılıyor. Patatesli iç harcını koydum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bu arada orijinali mercimekli yapılır. Patateslisi de meşhurdur ama en meşhuru mercimeklisidir. En kısa zamanda sizlerle mercimekli olanı da paylaşacağım. Ben tarifi Afyonlu komşumdan aldım. Yine de Afyonlu arkadaşlarımız varsa eğer bir yerde hata yaptıysam düzeltirlerse çok memnun olurum. Bütün bükmelerimi aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıda serdim. Gördüğünüz gibi bir tane parçam fazla kaldı. Bunu da açtıktan sonra tavada hemen hızlı bir şekilde pişirdim. Benim en miniğin eline verdim. Vallahi hapur hapur yedi. Üzerine yağ sürüyorum sadece, başka hiçbir şey sürmenize gerek yok. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında içini çeke çeke pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Gerçekten çıtır çıtır oldu. Videodan bunu anlayabilirsiniz. Sesini açmak istiyorum ama dışarıdan çok fazla ses girmiş. O yüzden sizler rahatsız olmayın diye açmadım. Videonun başında çok az göstermiştim zaten. Tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.